Günaydın. Bugün uyanma yerimiz böyle. Şu arkada görünen tepesi Atık Dağ. Dün çıktığımız Krater Gölü'nün olduğu yer. Ve bu da Bailey Mountain. Gece manzarasından sonra biraz da sabah manzarası. Bütün gece böyleydik. Otoparkın ortasında tek başımıza. Kimse rahatsız etmedi. Şimdi sabah bir yerlerde testereler çalışıyor ama gece sıfır gürültüydü. Çok sessizdi. Şerloncan'a bu tarafa gitmek istiyormuş. Gidelim bakalım orada ne varmış. Buralarda böyle kabinler var. Bunlar ofis mi? Yoksa otel gibi de yazın gelip kalınıyor mu bilmiyorum. Sanırım kalınıyor. Kaldığımız yere bir de şuradan bakalım. Şu ortadaki yeşil binanın birkaç tane işlevi var. Bir tarafında tamirhane var. Bir tarafında kocaman bir market var. Yan tarafında elektrik atölyesi var. Bu arada markete girince dün bizim oradaki yerler geldi aklıma. İçeride video çekemedim ama kocaman bir soba yanıyordu. Bizim orada olsa hadi gel üstüne de çay koydum bir içelim derlerdi. Kimse demedi. Dağ manzarasına bakar mısınız? İnanılmaz güzel değil mi ya? Ve 3. National Park. Yamuk oluyor. Yamuk oluyor. Yamuk oluyor. Yamuk oluyor. Vedalaştın mı? Oldu. Yapıştır mı? Yapıştır. 3. National Park'ımız. Kaldı geriye 50. Krater Lake'e yetişemeyeceğiz diye çok korkmuştuk ama baksana sticker'ında bile karlı zaten. Biz de kışın gittik. Buradan gidiyorum. Ha orada gördüm. Gördün mü? Şu arada. Bu şelale de Clearwater şelaleleri şu anda. Saç önemli. Ben düzeltmemek için bant takıyorum artık. Daha kolay oluyor. Clearwater şelalelerinin özelliği burası Mount Bailey patladığı zaman lavların aktığı yolmuş. Daha sonra sular doldurmuş burasını. Ve bir özelliği daha da soğuk suda yetişen özel yosunlar var her tarafında. Yosunlar hakkında burada bilgi vermişler. 5-6 çeşit yosun var. Görüldüğü üzere gerçekten de bir sürü yosunlu. Tahtalarda yukarıda kırılan ağaçları yavaş yavaş işte buralara taşıyor şelale. Taşıdıklarını da atıyor sağa sola. Bazıları burada kırılanlar. Umkuay şelalelerine geldik. Haluk beni arabada bekliyor. Çünkü buradan böyle 97 basamak yukarıya merdiven çıkıyormuş. Ve 125 basamakta sonra aşağı iniyormuş. Tabii aynı yolu bir de tekrar geri yapmanız gerekiyor şelaleyi görmek için. Su böyle akıyor.
Burası gene Bailey Dağı'ndaki lavların akış yoluymuş. Eskiden buradan lavlar akarken şimdi su akıyor. Her taraf yosun, yemyeşil. Öncü birlik olarak gittim. Merdivenlere kadar gittim. Geri geldim. Haluk zaten gitmeye çok hevesli değildi. Oraya kadar bile yürümedi. Ben de ondan sonrasında gitmeye çok hevesli olmadığım için ve o kadar çok şelale gördük ki şelaleye doyduğumuz için gitmemeye karar verdik. İçimiz dışımız şelale oldu. Muhtemelen sizin de olmuştur. Yeter artık bize şelale göstermeyin diyorsunuzdur. Bakar, beni bakar, annemin lafı. Yani muhtemelen diyorlardır artık şelale göstermeyin bize ne olur ne olur yeter yeter diye. Ama merak etmeyin Kaliforniya'dan sonra çöllere geçeceğiz. Biraz da çöl görürüz. O zaman ararsınız bu şelaleleri. Yeni bir Harvest Toast evindeyiz. Bahçe çok güzel. Böyle bir yerdeyiz. Burada bir tane daha var. Onlar da gelmişler aynı şekilde. 4-5 gün burada kalacaklarmış. Elektrik almışlar zaten. Bize de dediler alabilirsiniz diye. Haluk elektrik alabilirsiniz dediler. Alalım mı? Ne yapacağız elektriği? Bunu da duydum ya artık gözüm açık gitmez. Vay be. Normalde şuradan elektrik alabilirsiniz dediler. Burada kalanlar için yer yapmışlar. Baksanıza orada da var birileri. Orada da elektrik almışlar. İstersek muhtemelen su da verecekler. Okey. Teşekkür ederiz. Hadi biz artık içeri girelim. Işıklandırmışlar her yeri. Baksanıza bahçenin tatlışlığına. Yağmur devam ediyor diye fazladan bir gün kaldık burada. Normalde bir gün kalacaktık. 2 gün kalıyoruz. Sherlock'ta çişe çıktı şimdi. Yolda öyle günlük piknik yapma alanına geldik. Tavus kuşları serbest dolaşıyor. Hatta biri yolumuzu kesiyor. Şuna bakın.
Grove'dayız. Cottage Grove'un özelliği kapalı köprüleri. Zaten her yere de yazmışlar kapalı köprülerin başkenti Cottage Grove diye. Ve ilk kapalı köprümüze doğru yaklaşıyoruz. Burası eskiden bir demiryolu köprüsüymüş. Bu arada Cottage Grove'un anlamı ne Türkçe? Köy Korusu. Köy korusu. Köy korusu. Evet. Kendi köy korusuna. Ve bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama mikrofonlarımızı sonunda kullanmaya başladık. Umarım sesimiz iyi geliyordur. Umarım. Mikrofonlarımızı biz ne zaman almıştık? Mikrofonlarımızı pandemide almıştık. Çocuklara aldırtmıştık. Daha çıkmamıştı. Ah, Bir maşallah. iki kere kullandık. Hi. Evet işte. Burası daha önce trenin geçtiği yermiş. Trenlerinde de bunlar. Mı? Yani görsel olarak koymuşlar bence. Tren nereden geçiyormuş? Buradan geçtikten sonra nereye iniyormuş bilmiyorum. Chambers Railway Bridge. Mississippi. Hı? The remaining fully covered the side of the Mississippi. Mississippi'nin bu kenarında kalmış kapalı son köprüymüş burası. Railway, son demiryolu köprüsü. Bu köprü 100 sene önce 1925 yılında yapılmış. Ve diyorlar ki o zamanlar bu kocaman tahtaları kesebilecek bir marangoz bulunduğu için şükürler olsun. İçeridekiler gerçekten bayağı büyük kalaslar çünkü onları böyle düzeltecek, yapacak birisini bulabildikleri için. Niye illaki covered yapıyorlar bu köprüleri? Yani üzerlerini kapalı yapıyorlar. Çünkü burası inanılmaz yağmur olan bir yer. Her taraf görüyorsunuz ağaçların üstleri yosunlarla kaplı. Ve köprüler eğer yağmurun altında kalırlarsa çok çabuk çürüyüp bozuluyorlar. Bu üstleri kapalı olan köprülerin bakımı biraz daha az ve daha zor bozuluyorlarmış. Burası da bir tren yolu köprüsü olduğu için böyle bir tehlikeye göze alamıyorlar. O yüzden kapalı köprü yapmışlar burada. Bir konuşsana oradan bakayım geliyor mu sesin güzel? Alo alo. Alo alo Merhaba. ne ya? Öğrendiğim bilgilerden biraz aktarma yap bari. 1926'da burada bir sessiz film çekilmiş. Sessiz filmde köprüden geçen lokomotif köprüyle birlikte yıkılmış. Ama- Şaka. Film sırasında. Yok. Yani filmini çekmek için yapmışlar zaten. Ha, anladım. Aa, işte Haluk'un bahsettiği şey bu. Bak. Bunlar neymiş? Dağlara çıkan yollar. Tren yolu yapmışlar. Bakın tren yolunun yapılış sırasında çekilmiş bu. Üstüne doğru kocaman böyle bir yol yapılıyor. Böyle böyle. Üzerinden trenin geçeceği gibi alanlar. Ve bunların hepsini tahtadan yapıyorlar. İnanılır gibi değil. Tahta o trenin her şeyini taşıyor. Sonra demirlere dönmüş ama yani ilk yapılışlar böyle. 1925 yılında yapılan bu köprüden 1951 yılında son tren geçmiş ve kapatılmış, kendi haline bırakılmış köprü. 2000 yılında itibaren artık yavaş yavaş bozulmaya başlamış ve 2010 yılında sağlam bir fırtınadan sonra olduğu gibi devrilmiş. Mühendisler demişler ki artık bunu yapmazsak tamamen kaldırmamız gerekiyor. Ve sistem hemen harekete geçmiş. Yıkılan köprüyü toparlamışlar. İşte bazı gördüğünüz gibi tamiratlar yeni tahtalarla bu hale getirmişler. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Niye? Çanak ihtiyarları ve çanak ihtiyarları izleyicilerini seviyoruz. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve eğer beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir de paylaşmayı unutmasınlar bence. Sevdikleriyle de paylaşsınlar ki belki onlar da beğenirler. Tabii ki. Onlar da belki Amerika'nın çeşitli yerlerini görmek istiyorlardır. Kesinlikle.
Başka bir köprü görmeye geldik. Ama maalesef bu köprüye ulaşım yok. İki taraftan da boşta. Yani bir yaya yolu yapmamışlar. 1925'te yapılmış. Böyle bir alan. Geçiş yok. Şu nehrin üzerine yapılmış. Yanına şimdi normal köprü yapılmış ama yani hiç olmazsa yaya yolu yapsalarmış iyiymiş de. Güvenli değil diye kapatmışlar. Ve kapalı köprülerden birinin içinden geçiyoruz. İnanılır gibi değil. Bu ne zaman yapılmış? 1920'de yapılmış. Wow. Posta arabası buradan tek yön geçiyor. Sadece buradan öbür tarafa doğru. Ve giderken postaları bırakarak gidiyor. O yüzden sol taraftaki evlerin posta kutuları da sağ tarafta. Diğer tarafta yok hiç posta kutusu. Posta arabalarının da direksiyonu sağda. Evet, posta arabalarının direksiyonları da sağda. Bıraka bıraka gidiyorlar. Yani posta arabalarının da arabalarının da direksiyonu sağda. Bazen kargoların biri. Giriş olmayan yoldan girdin. Aferin sana. Bu gece böyle bir yerde kalıyoruz. Karavan şurada. Hiçbir yerde gece kalamazsınız diye bir tabela yok. Ama gene de gece gelip bizi kaldırabilirler. Park burası, kalamazsınız diye. O zaman da ileride bir yer daha bulduk. Oraya gideceğiz ama burası çok güzel diye burada duralım dedik önce. Ne yemek yapacağım diye merak etmiyor musun? Karnabahar yapacağım dedim. Çünkü karnabaharda görüyorsun. Ama nasıl karnabahar yapacağım ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Karnabahar nerede görüyorum? Ha, orada mı? Karnabahar. Ben gündemdeki, ben şimdi kimse görmüyor. Aa, niye? Çok mu yukarıda kalmış? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Arada bir sen de anlat. Katı Çukurova'dayız. Katı Çukurova'da üstü kapalı köprüde dolaştık. 3 tane köprü dolaştık. Bir tanesi yaya tarafına açıktı. Daha doğrusu gösteri olarak açıktı. Bir tanesi tamamen kapalıydı. Çökme riski varmış. Bir tanesinin de üstünden geçtik. Yani daha doğrusu evet, içinden geçtik. İçinden geçtik. İçinden... Bir tanesinin içinden geçtik. Evet, o da çok dar bir köprü, sadece tek yönlü geçilebiliyor. Yani köprünün ortasında bir inatçı birisine atarsan orada kalırsın. İyiymiş. Evet, arabayla değil mi? Evet, kesinlikle haklısın. Tam köprünün ortasında iki kesi tostlaşmış. Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur. İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur. Saçmalamayı bırakın da doğru düz video çekin. Niye canım, Allah Allah, bu da şarkı. Ayrıca bizi seyreden çocuklar da var. Hatırlıyor musun? Çocukların müzik zevkini bence öldürmeyelim. Gökçeada'da bir küçük kıza rastlamıştık, hatırlıyor musun? Şimdi ben bunları böyle atacağım, herkes bana diyecek ki karnabaharları yıkamadın. Ama bunlar zaten yıkanmış karnabahar. Bak, o yıkanmış karavanlar için. Karavanlar. Karavancı dostu karnabahar bunlar. Karnabahar. Hı? Karavancı dostu karnabahar. Karavancı dostu. Evet, su tüketimine katkıda bulunmuyorlar. Zaten kocaman yıkanıyorlar. El değmeden poşetleniyorlar. El demediğin misin? Poşetlenirken mi? Ayakla poşetleniyorlar. Ay, bugün bütün espritüellerin üstünde senin ya. Çok. Şimdi bunları ne yapacaksın? Şimdi bunları... Bu yeter mi acaba bize?
Dur, bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Şimdi bunları yapınca görsün ne yapacağım. Bir anlat bakalım ne yapacağız. Planım bunları böyle karıştırıp üstünde de dolapta donmuş köfteler var. Dana köfteler. O köftelerden koyacağım. Sonra birazcık da salçalı su koyacağım. Sonra fırına vereceğim. Fırında pişecekler. Şimdi biraz mantar koyuyorum. Mantar vardı dolapta. Kereviz de var. Biraz kereviz de koysam mı sence? Hayır. Ya bu erkeklerin kereviz düşmanlığı ne? Üstelik o kerevizi de bana sen aldırdın. Aa ne güzel bir şey yeriz diye. O ne ki? Bu sarımsak ezmesi. Bunu şunun içine koyayım. Çünkü bu kadar kalmış salçalı sos. Bunu da bunun içine koyalım. Üstüne su da koyacağım zaten. Hepsini birden çalkalar karıştıracağız. Böylece eşit olarak dökülürler. Burada. Köfteler. Ya bu köfteler inanılmaz. 2 kilo 720 gram toplam. 19 dolara galiba aldık yanlış hatırlamıyorsam. Ye bitmediler. İtalyan dana köfte. Pişmiş olduğu için yağı falan da içinde. Tabii canım pişmiş soğanı, yağı, her şey içinde olduğu için sadece böyle bir şeylerin içine koyuyorsun. Soğan falan da koymaya gerek olmuyor. Gayet güzel. Fırınlı karavanda fırın keyfi. Şimdi tamam da yazın olacak bilmiyorum. Yazın az kullanırız ne olacak. Bunun içine ben karabiber. Niçin böyle diyoruz? Çünkü fırın çalışınca arkadaki deliklerden müthiş sıcak hava veriyor. Yani dışarıya mı ısıtıyor, kendisi mi ısıtıyor belli değil. Tuz. Kırmızı biber. Olmazsa olmaz. Acı, daha acı, en acı. Çıkmamış şey içinden. Çıkıyor. Bayağı acı oldu. Başka bir şey koymuyorum, yeter bu kadar. Şey koysam mı acaba? Biraz da kekik koyalım. Kimyon ister misin? İsterim. Kimyonsuz yemek mi olur? Kimyon. Biraz kekik. Bence yeter bunlar. Azıcık da su koyup olmaz. Tamam. Şimdi Karavan tanıtımı ne zaman yapacaksın? yağmur yağmayan sessiz bir yer bulunca. Şimdiye kadar sessiz bir yer bulduğumuzda yağmur yağıyordu. Yağmur yağmadığında da sessiz bir yer bulamadık hiç. Evet. Atalım fırınımıza. Bakalım pişsin. Ne güzel yapmışlar treni. 1971-1988 arasında bu tren çalışmış burada. Goose Excursion. Yani. Bilmiyorum ne demek. Goose'un Goose'u. Goose Excursion'ın Goose'u. Burada bir Türk food truck'ı bulduk ama kapalı. Yetişemedik. Gene de yanına gidip bir bakabiliriz. Fiyatlar var galiba. Bakalım kaç paraymış her şey. Baba Ganuş Pink Sultan mercimek köftesi varmış. Haftada sadece 3 gün çalışıyor. Wow. Yakalama şansımız yokmuş ya. Tüh. Olsaydı da yeseydik iyi olurdu ama kısmet değilmiş. Bugün pazar. Ta Perşembe'ye kadar kapalı. Yapacak bir şey yok. Come
ya eski bir şarkı. Bir köpek camdan bakıyor, sanki hayat bize gülümsüyor. Bir da değil, hayat biraz plansız, ama tam da bu yüzden iyi. Bir benzinlik, iki kahve, haritada kayık, bir sahil durursak belki buluruz hayatın gizli profilini. Bu köprüde değil, hayat biraz plansız, ama tam da bu yüzden iyi.